Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Bu açılımda aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Buna bakacağız birlikte. İki ayrı deste hazırladım. Birinci deste ve ikinci deste. Hangisi içinizden geliyorsa onu seçin. Ama benim önerim her ikisini de dinlemenizden yana olacak. Çünkü bu bir genel açılım, biliyorsunuz, kişisel bir açılım değil. Sizin de seçtiğiniz deste dışındaki desteden de faydalanma şansınız olabiliyor. Bilgileri kaçırmanızı istemem. Bu yüzden hepsini dinleyin derim ben. Hemen birinci desteğiyle başlayalım istiyorum. Aklınızdaki kişi sizi özlüyor mu? Size dair hangi düşüncelere sahip şu anda? Birlikte buna bakacağız. Şimdi öncelikle para yedilisiyle birlikte kesinlikle sizinle alakalı geçmişi düşündüğünü görüyorum. Ve sizinle ilgili geçmiş öyle çok da bir iki haftalık bir süreç de değil. Yani uzun bir süreç var sanki sizinle geçirdiği vakitle alakalı. Sanki burada uzun bir geçmiş var. Ya da kısa bir süreçse bile belki de ona bu çok uzun geldi. Ama şu bakımdan, yani kötü bir bakımdan değil. Sizinle belki böyle çok mutlu zamanlar geçirdi ve ona yaşattıklarınız, ona verdikleriniz vakit kısa olsa bile sanki çok uzun bir süreç içerisinde sizinle birlikte olmuşçasına belki de ona verici oldunuz. Çünkü İmparatoriçe ile birlikte, İmparatoriçe hem tahtının varisidir hem de sadece kendi adına değil, hayatında kim varsa onun adına çabalar, çaba gösterir, vericidir, uğraşır ve hayatındaki insana katkı sağlar. Bu kişi sizi kesinlikle özlüyor. Bunu söyleyebilirim. Sürekli düşünüyor, sürekli dert ediyor. Şöyle bir şey var, maddi problemler olabilir sizinle arasında ya da kendi özel hayatında. Ve bir yandan o problemleri aşmaya çalışırken bir yandan sizi de düşünüyor olabilir. Yani birkaç sorunu birden yaşıyor olabilir hayatında, bilginiz olsun. Bakalım ekstra ne bilgiler alacağız. Evet, sizi özlüyor, tamam. Peki adım atmayı düşünüyor mu ya da ne yapmayı düşünüyor? Bu konuda ne yapmayı düşünüyor? Ne düşünüyor yani? Kesinlikle adım atmayı düşünüyor arkadaşlar. Yani aslar zaten, yani kılıç ası, kupa ası hep yeni bir başlangıçtır. Kılıç ası çok keskin, böyle ani, beklenmedik ve hızlı tepkileri verir bize. Ani bir gelişme, ani bir adım. Burada düşünen biri var zaten ve aynı zamanda burada da şimdi sorduğum soruda bana diyor ki ya ben zaten adım atmayı düşünüyorum aslında. Yani kendi içimde sürekli bir şeyleri düşünüyorum ve sorguluyorum. Sorguladığım şeyler var ve evet, kesinlikle ben adım atmak istiyorum diyor. Peki şunu soralım. Tamam, adım atmak istiyorsun ve özlüyorsun madem. Neden adım atamıyorsun? Ya da işte belki adım atıldı ama tekrar aranız bozuldu. Yani neden gerçek adım atılmıyor? Neden bir şeyler yoluna girmiyor? Neden o adım gelmiyor? Bir de buna bakalım. Şuraya bir kart daha seçmek istiyorum. Tamam. Şimdi şöyle, bir takım pişmanlıklarım var benim diyor. Ya ben seninle aile gibiydim. Şimdi en başında da aslında bunu söylemiştim ya. Sanki böyle ona karşı çok fazla işte sevgi, ilgi vesaire verdiğiniz gibi. Burada çok fazla sevgi ve mutluluk var. Sizinle aslında mutluymuş. Belki bir aile kurdunuz. Belki aile kurmak istediniz birlikte. Aslında bunu kendi iç dünyasında istemiş. Yalnız burada ben ikili oynadım diyor. Belki size yalan söyledi. Belki aynı anda hem sizi hem bir başkasını idare etti ya da hayatındaki başka olaylar daha baskın geldi ve sizi saf dışı bıraktı. Belki ona bir şeyler yük gelmiş olabilir. Çünkü burada bir yük de var. Yani bir şeyler ona yük olmuş. Diyor ki ya ben pişmanım ve ama hani bu pişmanlık ve geçmişimde yaptığım hatalar, ikili oynamış olmam. Şimdi tamam, adım atmak istiyorum. O mutluluğu geri kazanmak istiyorum. Seni kazanmak istiyorum ama tekrar bana karşı aynı şekilde davranış sergiler misin, verici olur musun, beni kabul eder misin, bunu bilemiyorum diyor. Ve
pişmanlığını nasıl dile getireceğini ya da işte bu eskisi gibi değilim artık, yani değişmek istiyorum, bir şeyler değişsin istiyorum, bunları nasıl dile getireceğim, ne yapacağım, nasıl toparlayacağım, kendimi nasıl ifade edeceğim bilemiyorum diyor. İmparatoriçe bir yandan da biraz daha böyle hani üstün bir karakterdir, hani ona ulaşmak da zordur. Size ulaşamayacağını da düşünüyor olabilir. Belki işte ona sert davranacağınızı, belki duvarlar ördüğünüzü düşünüyor da olabilir. Yani burada nasıl adım atacağını bilemeyen, kendini nasıl ifade edeceğini bilemeyen ya da gerçekten ben değiştim, bunu nasıl göstereceğim bilmiyorum diyen birisi var aslında. Peki ileriye dönük ne gibi bir eylem olacak? Yani tamam, adım atmak istiyor, adım var hatta, ama yine de hani ileriye dönük ne olacak, ne yapacak? Yani bu adım gerçekleşecek mi gerçekten? Neler olacak bakalım. Ya da adımdan sonra mesela ne olacak? Şimdi şöyle, keskin ve kararlı bir yapıda olmuş olabilir bu kişi. Yani keskin, kararlı. Şimdi güç kartı aslında sizin gücünüz. Yani siz belki de ona bu adım kesinlikle olacak bu arada. Yani eyleme geçilecek. Ama bu eylemden sonra bir güç var. Yani siz belki kolay kolay onu hayatınıza almayacaksınız. Bir sorgulayacaksınız. Bir bakacaksınız bu kişi ne yapıyor diye. Bir yol var burada, size adım atacak. Yani bu yol gerçekleşiyor. Eskiden sert ve otoriter bir karakterse artık bu karakterin değişeceğini, kupa kralına döneceğini, yani daha sevecen, daha böyle sevgi dolu yaklaşımlar sergileyeceğini görüyorum. Karakterinde değişimler olacak ve bu karakteri çok ani, sert, böyle keskin ve kararlı bir şekilde uygulayacağını görüyorum ben. Evet, iletişim kuracağım, bunu gerçekleştireceğim. Bu sadece düşüncede kalmayacak. Bunu yapacağım ve bu çok böyle planlı da olmayacak. Düşüneceğim ve ani bir şekilde eyleme geçip daha samimi bir şekilde ona gideceğim diyor. Yani burada hem özleyen, hem adım atmak isteyen, sürekli düşünen ve bu adımı bir şekilde gerçekleştirecek bir kişi var arkadaşlar. Umarım bu açılım size fayda sağlar. Umarım bilgiler size fayda sağlar. Yorumlarda düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtirseniz çok memnun olurum. Beğeni, yorum ve abone ile de bana destek oluyorsunuz, biliyorsunuz. Instagram'dan takip edebilirsiniz bu arada. Orada da açılımlar var ekstra. Ve benimle iletişime kurabilirsiniz kişisel açılımlar için. Şimdi diğer destemize geçelim bakalım. Diğer destemiz seni özlüyor mu? Ve daha fazlası tabii özlüyor mu diye açıyoruz ama ekstra sorular soruyoruz. Şimdi burada kavga, tartışma, kaos ortamı görüyorum ben. Yani bir şeyler zaten bitmiş aslında. Yani bir yol alınmış, bu kişi sırtını dönmüş gitmiş ve tartışma var, kaos var. Diyor ki sen benden bir şeyler bekliyorsun. Sen ne istediğini bilen, oturaklı, böyle iletişimi kuvvetli, verici olan, olgun bir kadınsın davranışsal olarak ve biz bir takım problemler yaşadık. Yani çok fazla kaos ortamı var. Yani şu an aslında özlüyor pek diyemem. Şöyle bu kaos ortamından sıyrılmak istedim diyor daha çok. Yani aramızda bir uyuşmazlık var ve ben bunun akabinde uzaklaşmak istedim. Peki hani özlem görmedik. Peki hiç düşünmüyor mu? Yani hiç mi düşünmüyor ya da düşüncelerinde neler var size dair? Bakalım. Arkadaşlar bu kişide duygusallık görmüyorum. Yani bu kişide sevgi, aşk, bağlılık görmüyorum. Bu kişi ikili oynuyor. Bakın, birçok şeyi ya da birçok kişiyi bir arada idare ediyor olabilir. Hayatında siz varken bir başkası olabilir. Çünkü burada yol var ya, gittiği bir yol. Yani ben uzaklaştım, benim elimde başka biri daha var, başka bir şey daha var, ben ona gittim diyor. Ve bu sıkıntılı ortamın muhakemesi var onda. Yani şöyle, siz hatta yine para kraliçesi. Siz çok verici, yani ona katkı sağlayacak bir karaktersiniz. Yani sizin karakterinizden ya da sizin ona verdiklerinizden aslında çok memnunmuş. Ama
Burada bir bağlılık ve aşk durumu söz konusu olmadığı için ve bu kişi ikili oynadığından kaynaklı belki sorumluluğa gelememiş. Çünkü burada sorumlu bir birey var, siz ve sizin beklentileriniz var doğal olarak. Fakat bu kişi sorumluluğa yüke gelememiş, sizi aşamamış ya da sizinle aynı evreye gelememiş ve bir kaos ortamı oluşmuş, uzaklaşmayı seçmiş. Benim diyor zaten hani elimde avucumda başka bir yol daha var. Ben oraya gitmeyi tercih ettim. Yani çok aslında sorguladığını ya da çok dert ettiğini de söyleyemem. Peki bir sevgi var mı? Yine hani bakalım. Yani bir duygu var mı size karşı? Ne var içinde şu anda? Bakın görüyor musunuz? Hiçbir şekilde kupa gelmiyor yani. Duygu görmüyoruz. Sizin onu düşündüğünüzü düşünüyor. Yani ben düşünmüyorum. Ben zaten yolu belirsiz, kararsız ve anlık hareket eden biriyim. Yani böyle hani çok bir şeyleri kafama takmam, dert etmem, sorun etmem, ileriye dönük düşünmem, sorumluluk duygum yoktur. Ben biraz keyfiyim ve kendi çıkarımı düşünürüm. Ben çok sert, keskin olabiliyorum. Yani bitirmek istersem ben bitiririm ve bitirdim de zaten. Yani çok dert etmiyorum. Ben sıkıntı, stres istemiyorum, sorumluluk vesaire. O beni düşünüyor ama bundan eminim. Yani burada sizin onu düşündüğünüzü ama kendisinin hayat akışında, kendi hayat akışında ilerlediğini görüyorum ben. Ama bu hayat akışı böyle dengeli bir akış değil. Anlık değişen, ana koşula göre hareket eden bir şahıs var burada. Ve kılıcı çekmiş yani, hem burada sizinle bir rakip, bir kaos, bir böyle şeylik var. Nasıl söylesem, sanki böyle savaştığınızda düşman kesilmiş gibi bir durum. Aynı şekilde kılıç prensi, kılıcımı çektim ben diyor ya, ben kendi hayatıma bakıyorum. O beni düşünüyor ama biliyorum tarz bir durum. Peki ileriye dönük ne olur? Bir değişim, bir şey olur mu? Ne olur yani önümüzdeki zamanlarda? Bir değişim görür müyüz senden acaba? Böyle mi gider yoksa? Bir kart daha seçmek istiyorum. İleriye dönük şöyle olur. Bu kişiden bir adım görürsünüz. Burada bir adım olur. Yalnız burada yine aynı şekilde. Siz kupa kraliçesisiniz bakın. Siz bekleyen taraf olacaksınız. O para, yani o mantık, o kendi istekleri, kendi kişisel ihtiyaçlarına göre hareket edecek. Kararsız ve dengesiz ilerleyecek. Hani ikili oynuyor demiştim ya, aynı anda başka yolu var. Gidebilecek yolu var. Burada hayatında kimse olmadığında ya da bir boşluğu olduğunda sizin onu hep beklediğinizi ve ona çok fazla verici olduğunuzu düşündüğü için bu boşluğu doldurmak için anlık bir şekilde düşünmeden, irdelemeden size adım atabilir. Buna dikkat edin ama yani bu adım samimi ya da değişmek odaklı olmayacaktır. Fakat burada bir eylem durumu var. Kesinlikle zaman veremem. Genel açılımda zaman verilmez. Herkesin vakti farklı, herkesin yaşantısı farklı. Zaten bu kişide zaman kavramı da pek yok aslında. Yani böyle hani şu zaman şunu yapayım, şu zaman bunu yapayım, plan proje pek yok. Anlık hareket edecektir. Hani o an ihtiyacı olduğunda sizin onu kesinlikle yine şurada kupa kraliçesinde olduğu gibi beklediğiniz ve ona bağlı olduğunuzu düşündüğü için siz onu kısacası deli gibi arzuluyorsunuz, seviyorsunuz ve bekliyorsunuz onun gözünde. Ve bu yüzden ben adım atacağım, evet, ihtiyacım olduğunda ve o beni kabul edecek ve bana istediğim ne varsa bunu sunacak diyor bu kişi. Yani bu kişide özlem yok, sevgi yok, bağlılık yok. Sadece kendi çıkarını düşünen bir karakter arkadaşlar. Bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum ben. İkinci desteği seçenler. Umarım bilgiler size fayda sağlar, yolunuza ışık tutar ve bir şeyleri değiştirme fırsatı bulmanızı sağlar. Açılımdan memnun kalmışsınızdır, öyle umuyorum. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Fikirlerinizi belirtebilirsiniz, beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bütün bunlar bana destek sağlıyor ayrıca, biliyorsunuz. Instagram'dan da diğer açılımlardan faydalanabilir ya da benimle oradan iletişime geçebilirsiniz. Hoşça kalın. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.